Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir börek tarifi vereceğim. Bugün tahinli cevizli börek yapacağız. Evet, malzemelerimi hazırladım. Hep birlikte tahinli cevizli böreğimizi hazırlamaya geçelim. Evet, kabımı aldım. Kabımın içine bir bardak ve bir bardak daha, toplamda 2 su bardağı süt döküyorum. Bir bardak sıvı yağ döküyorum. Yaş mayamız var, erittik burada. O da hazır. Şöyle karıştıralım. Şöyle gösterelim. Şöyle bir paket yaş mayayı ılık suda erittim arkadaşlar. Onu da ilave ediyorum. Biraz tuz. Göz ayarı. Şimdi koyduğum malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. İyice birbirine geçsin. Sıra geldi un ilavesine. Unumuzu hazırladık buraya. Unumuzdan da şöyle bardakla ölçü koyalım. Bilmeyenler de öğrensin. Bir bardak doldurduk. İki. 3. Şimdi bir karıştıralım. Önce tahta kaşıkla, daha sonra elimiz ile yoğuracağız. Şimdi bunu tekrar koyacağız. Un ayarını bardakla ölçerek koyuyorum ki herkes öğrensin. 4. bardak unu koyduk. Evet, toplamda 5 bardak un koyduk arkadaşlar. Yine devam edelim. Tekrar unumuzu dolduralım. 6. bardak unumuzu ayarladık. Şimdi elimizle yoğurmaya geçiyoruz. Hemen kaşığımızdaki hamurları alalım. Ziyan olmasın. Şimdi un ilavesini yapıyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Evet, hamuru un kalmayana kadar yoğurduk ama daha henüz ellerimize yapışıyor. Biraz daha un ilavesine geçtik ve tekrar bir bardak un daha doldurdum. Bu sefer yavaş yavaş ilave ediyorum ki yeterli olduğu zaman keseceğim. Yani elimize yapışmaz hamur olunca un ilavesini keseceğiz. Evet, bu kadar un yeterli. Bunu buraya döküyoruz tekrar. Un ilavemiz yeterli oldu. Şimdi tabağımızda kalan hamurları şöyle toparlayıp hepsini yoğuracağız. Evet, hamuru bakın hiç tabakta kalmayana kadar yoğurduk. Şu anda hazır. Şöyle gösterelim. Elimize de yapışmıyor ve hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu kapatacağız. Biraz mayalanması için bekleteceğiz. Şöyle bir poşet geçirebilirsiniz. Hava almasın. Bu şekilde bekleteceğiz. Biraz mayalansın. Evet, hamurumuzu hazırladık. Börek hamurumuzu. İçine süreceğimiz malzemeyi hazırlıyoruz. 1 bardak tahin, 1 bardak ceviz içi, yarım bardak sıvı yağ ve şekerimiz var. Şimdi hemen hazırlamaya geçelim. Kabımı alıyorum. Tahini kabımın içine döküyorum. Biraz yağ döküyorum. Şöyle biraz açtırıyoruz. Birazcık da su dökelim. Biraz açılsın. Çok koyu. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle
Açtırdık tahinimizi. Bu hazır. Şimdi hemen mayalanan hamurumuza bakalım. Mayalandıysa başlayalım. Evet, hamurumuz mayalandı. Açalım, şöyle gösterelim. Unumuzu alalım. Şöyle alt kısmına biraz un sepeliyoruz ve hamuru çıkarıyoruz kabımızdan. Tamamdır. Şöyle yuvarlayalım. Gazı çıksın. Fazla gazı. Bakın şöyle iki parçaya hemen böyle elimle hop koparıyorum. İki parçaya, iki eşit parçaya. Bir tanesini tekrar kabımın içine koyacağım. Bu burada beklesin. Bir tanesini soframda bırakıyorum ve hemen elimle hazırlamaya başlıyoruz. Açacağız hamurumuzu. Şöyle yuvarlayarak güzel bir toparlıyoruz hamuru. Şu şekilde hazır. Üzerine un serpiştiriyoruz. Ve oklavamızla açıyoruz. Hemen şöyle açmaya başlıyoruz. Evet, mümkün olduğunca kocaman açtım. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz tahinli işten döküyoruz. Şöyle yarısını ona ikiye böleceğim arkadaşlar. İki eşit parçaya şöyle sürelim. Diğerini de diğer parçaya süreceğim. Şöyle alalım. Fırçamıza şöyle her tarafına yaydırmaya çalışalım. Bakın şu şekilde her tarafına gezdiriyoruz tahini. Evet, her yerine sürdük tahini. Şimdi sıra geldi cevizimize. Cevizimizin de yarısını ilave serpiştireceğiz. Şöyle gösterelim. Bu kalan yarısını da diğer hamura atacağız. Biraz da şeker serpiştiriyoruz. Şöyle avucumuzla hemen her yerine. Bakın şekerini de serpiştirip çok da fazla serpmedim. Bir avuç kadar şeker serptim. Şimdi yuvarlamaya başlıyoruz. Bir ucundan hemen böyle yuvarlayacağız arkadaşlar. Yarıya kadar yeterli. Şimdi bu taraftan da aynı şekilde yuvarlıyoruz karşısından. Tam ortada birleştiriyoruz. Hemen bıçağımızla ortadan kesiyoruz. Şöyle toparlayalım, yapışsın. Aynı şekilde bunu da evet, bu şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi keseceğiz. Şöyle hemen kesmeye başlıyoruz. Şöyle 2-3 parmak aralığında keseceğiz.
hemen bakın bu şekilde çok kocaman olmayan ufak ufak parçalar halinde kesiyoruz. Bu şekilde kestik. Şöyle gösterelim. Hemen şimdi fırın tepsimize koyalım. Fırın tepsimize yağladım. Şimdi hemen fırın tepsimize koyuyoruz. Bakın bu şekilde diziyoruz. Şöyle yan yan diziyorum. İkinci sıraya geçtik. Bunu da böyle diklemeye koyuyoruz. Koyuyorum. Bir tanesini hazırladık. Şimdi diğer hamurumuzu da hazırlayalım. Aynı şekilde. Evet, börekleri gördüğünüz gibi hazırladım. Şu anda hazır. Şöyle börekleri yakın plandan da size göstereyim arkadaşlar. Şu anda mayalansın. Bir 15 dakika tepsi mayasında bekleteceğiz. Evet, tepsi mayasında beklettik 15 dakika kadar. Şöyle gösterelim. Biraz tepsi mayasında da mayalandı. Daha da tombik tombik oldular. Şöyle kenara alalım. Şimdi üzerine bir tane yumurtamız var. Şöyle kırıyorum. Tabii yumurtamızın sarısını ayırmamız lazım. Düşünemedik. Hemen şöyle alıyoruz. Evet. Beyazını ayırdık. Sarısı kaldı. Üzerine sıvı yağ döküyoruz. Biraz da açılsın. Şöyle sıvı yağını da döktük. Fırçamız burada. Hemen fırçamızla şimdi böreğin üzerine süreceğiz. Hemen böreğimizi getirdik. Hazırladığımız sıvı yağlı yumurtayı üstlerine hepsinin sürüyoruz. Bu yumurta bunun güzel kızarmasını sağlayacak. Tamamdır. Evet, yumurtasını da sürdük. Hazır şu anda. Şu anda fırına girmeye hazır. Hemen şimdi 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Tahminen 35 dakikada böreğimiz pişmiş olacak. Haydi fırına. Evet, böreğimiz pişti. Nar gibi de kızardı arkadaşlar. Şu anda aşırı sıcak. Yakın plandan gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Vallahi süper oldu. Böreğimizin soğumasını bekleyeceğiz. Birazcık üzerine böyle şu kabukları yumuşasın diye şöyle birazcık hem parlaklık verecek sıvı yağ sürüyorum arkadaşlar. Bakın, hem yumuşatacak kabuklarının sert yerlerini hem de parlaklık verecek böreğimize. Çok güzel oldu ama. Böreğimiz aşırı derecede güzel oldu.
Biraz soğusun, tadına hep birlikte bakacağız. Evet, böreği yaptık, o kadar. Hep birlikte tadına tuzuna bakalım. Hemen şimdi bir tanesini çıkaracağım ve tadına bakacağız. Şu anda tam soğumadı, hala sıcak ama akşam oldu, benim başka işlerim var arkadaşlar. Onları yapmam lazım. Onun için tadım aşamasını da bitireyim. Videoyu kapatacağım. Şöyle gösterelim. Bakın. Ne kadar güzel oldu. Hatta şöyle bir tanesini parçalıyoruz. Bakın içinde cevizleri, tahinleri, şu anda aşırı sıcak ve tel tel. Bakın nasıl ayrılıyor, gördünüz mü? Katları tel tel ayrılıyor. Hemen tadına bakacağım. Bakalım tadına nasıl olmuş. Bir tanesini parçaladık. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Var ya. Çok tuzlu değil. Aşırı tatlı da değil. Çok da güzel yani. Cevizler böyle harika bir lezzet vermiş. Tahin dersen o da aşırı derecede lezzet vermiş ve süper olmuş. Yumuşacık. Fısır fısır. Süper bir börek hazırladık arkadaşlar. Birebir ayrıntılı olarak size zaten tarifini gösterdim. Çok güzel oldu ama umarım siz de tarife birebir uyarsanız böyle lezzetli börekler yaparsınız. Tahinli olarak hazırladık. Tahinli, cevizli, şekerli börek yaptık. Daha ne olsun? Evet. Evet arkadaşlar. Videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. En güzel videolarımdan hemen haberiniz olsun. Haydi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yine güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Süper.